Hepimiz günlük hayatımızda bilgisayarlar kullanıyoruz. Peki ya insan beyni de bir bilgisayar mı? Yoksa beynimiz hiçbir yapay zekanın ya da dijital makinenin asla ulaşamayacağı özel bir şeye mi sahip? Bu videoda ünlü fizikçi Roger Penrose'un cesur iddiasına göz atacağız. İnsan bilinci algoritmaların ve dijital hesaplamaların ötesinde evrenin derin fizik yasalarına dayanan bir tür Penrose-Gödel bilgisayarı olabilir. Bu ne anlama geliyor? Bu fikir doğruysa evreni ve kendimizi anlama biçimimizi kökten değiştirebilir. Zira beynimiz evrenin işleyişiyle ilgili hesaplanamaz bir süreç kullanıyor demektir. Düşünseniz ya, bu iddia doğruysa yapay zeka ne kadar gelişirse gelişsin bir sınırı olacak. İnsan zihninin sezgi ve anlayış düzeyi. Bu konu evrendeki yerimizi, bilincin doğasını ve matematiğin kalbindeki gizemi anlamamıza ışık tutabilir. Gödel'in teoremi ile kuantum fiziğinin kesiştiği bu ilginç yolculukta zihnimizin neden sıradan bir bilgisayar gibi işlemiyor olabileceğini keşfedeceğiz. Öyleyse kahvelerinizi alın, arkanıza yaslanın. Bilincin hesaplanamaz derinliklerine doğru eğlenceli ve öğretici bir yolculuğa çıkıyoruz. İlk olarak dijital bilgisayarların nasıl çalıştığına basitçe bakalım. Bilgisayarlar Turing makinesi denen soyut bir modeli takip eder. Bu bir bilgisayarın çözebileceği her şeyin adım adım işleyen algoritmalarla ifade edilebileceği anlamına gelir. Algoritma bir problemin çözümü için hazırlanan net talimatlar bütünüdür. Mesela bir yemek tarifi gibi. Sadece çok daha katı ve matematiksel kurallarla. Dijital bilgisayarlar bütün işlemlerini sıfır ve birlerin yani kesikli dijital verilerin üzerinde yapar. Bu inanılmaz derecede güçlüdür. Sonuçta bugün bilgisayarlar sayısız görevi insanlardan daha hızlı yapabiliyor. Ancak bilgisayarların bir zayıf noktası var. Yalnızca programlandıkları kurallar çerçevesinde hareket edebilirler. Onların dünyası ne kadar gelişmiş olursa olsun, önceden tanımlanmış mantık ve matematik kurallarının dışına çıkamaz. Öte yandan insan zihni bambaşka bir tecrübe. Bir problemi çözme şeklimiz her zaman adım adım bir algoritmayı takip etmek gibi görünmez. Bazen içimize doğar. Bazen bilinçaltımızda aniden bir sezgi kıvılcımı çakar. Dahası insanlar anlam ve arayış geliştirirler. Örneğin mizah anlayışı, sanatsal yaratıcılık ya da saf matematiksel sezgi gibi katı kurallara kolayca dökülemeyen şeyler. Roger Penrose işte tam bu noktada devreye giriyor ve soruyor. Zihnimiz gerçekten de bir bilgisayar olsaydı bu tür anlayış ve sezgileri nasıl açıklardık? Penrose'a göre açıklayamayız. Çünkü o zihnin hesaplanamayan, non-computable bir yönü olduğuna inanıyor. Yani zihin hiçbir algoritmanın taklit edemeyeceği türden işlemler yapıyor olabilir. Bu oldukça iddialı bir fikir. Eğer doğruysa demek ki beynimiz dijital bir makine gibi değil, sürekli analog fiziksel süreçleri kullanan başka bir bilgisayar türü, bir Penrose-Gödel bilgisayarı olarak işlev görebilir. Şimdi gelin Penrose'un ilham aldığı matematiksel keşfe, Gödel'in ünlü bulmacasına bakalım. 1930'ların başında dahi mantıkçı Kurt Gödel matematik tarihini değiştiren bir teorem ortaya attı. Gödel'in eksiklik teoremi. Bu teorem temel olarak şunu söyler. Herhangi bir tutarlı, çelişkisiz ve yeterince güçlü matematiksel sistemin içinde ne kadar uğraşsanız da ispat edemeyeceğimiz bazı doğru ifadeler olacaktır. Daha popüler bir deyişle Gödel her formal sistem için bu sistem beni ispatlayamaz diyen bir cümle inşa etti. Eğer sistem bu cümleyi ispatlamaya kalkarsa çelişkiye düşüyor. İspatlayamazsa da cümlenin doğru olduğunu görüyoruz. Yani sistemin içinde tanımlanamayan ama dışarıdan bakıldığında doğru olduğunu görebildiğimiz bir önerme meydana getirmiş oldu. Bu karmaşık gelebilir. Ama basitleştirirsek diyelim ki kocaman bir kütüphaneniz var ve içinde tüm kitaplar kütüphanede bulunan her gerçeği listeliyor. Gödel bu kütüphanede mutlaka listeleyemeyeceğiniz bir gerçek bulunabileceğini gösterdi. Öyle bir gerçek ki siz kütüphanenin dışından bakınca onun doğru olduğunu anlarsınız. Ama kütüphanenin kitapları yani kuralları onu asla tam olarak kapsayamaz. Bu kulağa tuhaf geliyor değil mi? Matematikçiler bile bu keşifle sarsıldı. Şimdi işin ilginç kısmı. İnsan matematikçiler genellikle listeleyemedikleri gerçeği dışarıdan bakarak anlayabilirler. Yani bir formal sistemin içinde ispatlanamayan bir önermenin doğru olduğunu görebiliriz. Tabi sistem tutarlıysa. Örneğin bu ifade ispatlanamaz önermesini ele alalım. Sistem içindeki hiçbir algoritma onun doğru olduğunu kanıtlayamaz. Ama biz dışarıdan evet bu ifade doğru çünkü gerçekten ispatlanamıyor diyebiliriz. İnsan zihni sanki sistemin dışına çıkıp büyük resme bakabiliyor gibidir. Penrose'un dikkat çektiği nokta da bu. Eğer insan zihni sadece algoritmalar bütün olsaydı, kendi kapalı sistemi içinde böylesine bir dışarıdan görme yeteneğine sahip olmamalıydı. Oysaki matematikte sanki bu yeteneğe sahibiz. Bu argüman ilk kez 1960'larda filozof John Lucas tarafından ortaya atıldı.
Sonrasında Penrose bunu daha da geliştirdi. Penrose Gödel bulmacasının peşine düşerek şunu öne sürüyor. İnsan beyninde bir dijital bilgisayarın asla taklit edemeyeceği bir şey var. Ve bunu Gödel'in teoreminde görüyoruz. O bilinçli düşünmede hesaplanamaz bir yön var. Bu durum Gödel'in teoreminden kaynaklanıyor ve bizim Gödel'in karar veremediği önermelerin doğruluğunu görebilmemiz gerçeğiyle ilgili diyor. Hatta Penrose bunu daha da net söyler. Bilinçli düşünme bana göre hesaplamadan temel olarak farklı bir şey. Gödel'in kendisi de bu konuda ilginç düşüncelere sahipti. Ünlü matematikçi ya matematik insan zihni için fazla büyüktür ya da insan zihni bir makineden fazlasıdır diyerek iki olasılık olduğunu belirtmişti. Yani ya biz makinelerin çözemediği şeyleri asla anlayamayız, matematiğin bazı gerçekleri zihnimize kapalı kalır. Ya da zihnimiz bir makineden farklı, daha özel bir yapıya sahiptir. Gödel'in bu cümlesi Penrose gibi düşünenler için bir ilham kaynağı oldu. Buraya kadar kulağa hoş geliyor. Demek ki beynimiz süper bir şey, bilgisayar değil. Ancak durun. Bu noktada eleştirel bir parantez açmak lazım. Birçok matematikçi, filozof ve bilgisayar bilimci Penrose ve Lucas'ın çıkarımlarına katılmıyor. Onlara göre ortada bir illüzyon olabilir. Örneğin Marvin Minsky, yapay zeka öncülerinden demiştir ki insanlar yanlışa doğru gidebildiğine göre zihnimizin tutarlı ve her daim doğru çalışan bir mantık makinesi olması gerekmez. Tutarsız veya hatta açık bir algoritma olabiliriz. Bir diğer eleştiri de bizim de bir formal sistem kadar sınırlı olabileceğimiz ama bunu fark edemediğimiz yönünde. Kim bilir belki de biz de kendi Gödel önermelerimizi göremiyoruzdur. Sadece öyle sandığımız bazı durumlar vardır. Bu tartışmalar hala sürüyor ve kesin bir sonuca varılabilmiş değil. Fakat biz Penrose'un argümanının doğru olduğunu varsayarak devam edelim ve eğer doğruysa bu nasıl mümkün olabilir sorusunu araştıralım. Eğer beynimiz bir Turing makinesi gibi algoritmik değilse ne olabilir? Bizi ne hesaplanamaz yapıyor? Penrose zihnin hesaplanamaz olmasını açıklamak için fiziğe yöneldi. Düşünseniz ya, beynimiz etten ve kandan oluşuyor. Yani fizik kanunlarına bağlı. Eğer bildiğimiz tüm fizik yasaları aslında bir bilgisayarın simüle edebileceği algoritmik yasalar ise o zaman beynin davranışı da sonuçta simüle edilebilir olmalıydı. Penrose burada kritik bir noktaya parmak bastı. Acaba fizik yasalarının içinde de mi bir açıklık var? Yani hesaplanamaz bir fiziksel süreç olabilir mi? Araştırırken şunu fark etti. Bildiğimiz fizik kurallarının çoğu Newton mekaniği, elektromanyetizma ve hatta Einstein'ın kuramları güzelce matematikle ifade edilebilir ve aslında algoritmik olarak hesaplanabilir şeyler. Ancak kuantum fiziği garip bir istisna barındırıyor. Kuantum mekaniğinde bir parçacığın davranışını tarif eden dalga fonksiyonu belli kurallara göre, Schrödinger denklemine göre sürekli olarak evrimleşiyor. Bu kısım tamamen deterministik ve algoritmik. Bir denkleme bakıp sonucunu hesaplayabiliriz. Ta ki ölçüm anına kadar. İşte o zaman ünlü dalga fonksiyonu çöküşü meydana geliyor. Bir elektron örneğin aynı anda birden fazla yerde olma ihtimaliyle tarif edilirken biz buna süperpozisyon diyoruz. Onu ölçtüğümüzde tek bir yerde buluyoruz. Dalga fonksiyonu çöktü diyoruz. Peki hangi ihtimalin gerçekleşeceğini ne belirler? Kuantum teorisine göre bu özünde rastgeledir. Yani bir elektronun %50 ihtimalle A noktasında, %50 ihtimalle de B noktasında çıkmasını önceden belirleyen bir kural yok. Doğa bir anlamda kura çekiyor diyebiliriz. Şimdi gerçek rastgelelik dediğimiz şey eğer gerçekten böyleyse hesaplanamaz bir süreçtir. Çünkü bir bilgisayar tam anlamıyla rastgele bir sonucu deterministik bir şekilde üretemez. Ancak taklit edebilir ya da rastgeleliği dışarıdan alabilir. Penrose da işte bu noktada dalga fonksiyonu çöküşü algoritmik olarak tahmin edilemiyor. Demek ki bu süreç Turing makinesiyle simüle edilemeyecek türden diye düşündü. Yani Penrose'a göre beynin sırrı kuantumdaki bu belirsizlikte olabilir. Fakat bir sorun var. Rastgelelik bilinçli sezgi ve anlayış için uygun bir kaynak mı? Rastgele bir süreç tek başına anlamlı düşünceler üretemez. Yani bir odada milyarlarca maymun rastgele bir daktiloya vursa belki Shakespeare'in eserlerini yazabilir deriz. Ama pratikte bu imkansıza yakındır. Aynı şekilde eğer beynimiz sadece kuantum zar atışı yapıyorsa bundan nasıl mantıklı matematiksel sezgiler veya bilinçli deneyim çıksın? Penrose da bu noktayı gördü ve dedi ki tamam kuantumun çöküş olayı hesaplanamaz ama rastgele de olmamalı. Yani zihnimizde olup biten şey sırf şans işi değil. Ne algoritmik ne rastgele. Bambaşka bir üçüncü yol olmalı. Penrose bu üçüncü yolun ne olabileceğine dair cesur bir öneri getirdi. Objektif çöküş, Objective Reduction. Kısaca OR. Penrose'un iddiası şu. Kuantum süperpozisyonları belli bir eşiğe gelince kendi kendine yani bir ölçüm yapılmasa bile çöker.
Bu eşik kuantum sisteminin içine dahil ettiği kütle veya enerji miktarı ile ilgili. Basitçe ifade edecek olursak kuantum ile kütle çekimin buluştuğu nokta devreye girer. Penrose der ki, kuantum durumları uzay zamanı çok az da olsa eğip büküyor. Einstein'ın genel göreliğinden biliyoruz ki kütle uzay zamanı eğer. İki farklı durumda olan bir parçacık, iki farklı minik uzay zaman eğriliği baloncuğu meydana getirir. Bu baloncuklar yeterince uzun süre kararsız kalamaz. Yeterince büyük fark oluştuğunda baloncuk patlar ve sistem bir duruma karar verir. İşte Penrose'a göre doğa bu noktada zarı rastgele atmıyor. Ne yapıyor peki? Penrose'un cevabı biraz felsefi. Seçimi hesaplanamaz bir şekilde evrenin derin yapılarını gömülü platonik matematiksel gerçekler belirliyor. Evet, bu oldukça uçuk bir fikir. Penrose doğanın en temel seviyede muazzam küçük Planck ölçeğinde bir çeşit matematiksel güzellik veya doğruluk kıstasıyla seçim yaptığını öne sürüyor. Rastgele değil, algoritmik değil. Adeta evrenin kendi bilinçaltı gibi bir mekanizma. Penrose bu fikri açıklarken platonik dünya kavramına gönderme yapıyor. Platon'a göre matematiksel kavramlar, doğrular, evrenin ayrı bir katmanında idealar dünyasında mevcut. Penrose işte bu dünya ile fiziksel dünya arasında bir köprü kuruyor. Bilinçli zihnimiz kuantum çöküşü sırasında bu platonik dünyadan bir bilgi çekip hesaplanamaz bir kararla sonuç elde ediyor olabilir. Bu nedenle insan zihni formal sistemlerin ulaşamayacağı matematiksel doğruları sezip kullanabiliyor. Çünkü direkt evrenin temelinden besleniyor. Bu noktada devreye Stuart Hameroff adında bir anesteziyoloji uzmanı giriyor. Penrose fiziksel mekanizmayı kuramsal olarak önerdi. Ama beynin neresinde oluyor bu işler? Hameroff, beyin hücrelerimizin nöronların içindeki mikrotübül adlı yapıların kuantum süperpozisyonları barındırabileceğini öne sürdü. Mikrotübüller hücre iskeletimizin parçaları. Normalde hücre taşımacılığı ve yapısında görev alıyor. Orchestrated Objective Reduction, ORC-OR adını verdikleri ortak teoriye göre bu mikrotübüllerde oluşan kuantum titreşimler ve süperpozisyonlar belirli bir eşiğe ulaştığında Penrose'un bahsettiği şekilde çöker. Ve bu olay bilinçli deneyimin bir anını oluşturur. Beynimizde adeta sayısız küçük kuantum çöküşü orkestra gibi düzenlenerek hem zihinsel kararı, seçimi oluşturuyor hem de bizim subjektif bilinç deneyimimizi meydana getiriyor. Bu teori bilinci beyindeki klasik sinir aktivitesinin ötesine, kuantum fiziğinin derinliklerine taşıyor. Tabii bu ORC-OR teorisi bilim dünyasında epey tartışmalı. Eleştirmenler diyor ki beyin sıcak, ıslak ve gürültülü bir yer. Kuantum süperpozisyonlar saniyede bozulur. Mikrotübüller böylesi bir kuantum bilgisayar gibi davranamaz. Gerçekten de kuantum efektlerini genelde süper soğuk, izole laboratuvar koşullarında görüyoruz. Beyinde ise sıcaklık 36-37 derece arasında, atomlar titreşip duruyor, çarpışmalar, kimyasal reaksiyonlar var. Yani dekoherans denilen süreç kuantum süperpozisyonlarını anında yok edebilir. Bu yüzden çoğu bilim insanı kuantum bilinç fikrine şüpheyle yaklaşıyor. Fakat Penrose ve Hameroff pes etmiş değiller. Onlar mikrotübüllerin iç yapısının bazı kuantum etkilere izin verebileceğini, belki de beynin bir yolunu bulmuş olabileceğini savunuyorlar. Hatta son yıllarda mikrotübüller üzerinde bazı kuantum etkiler gözlemlendiğine dair araştırmalar da çıkmaya başladı. Örneğin mikrotübüllerdeki aromatik moleküllerin ışığı tuhaf şekilde yayması gibi bulgular bunun kuantumla ilişkisi olabileceğini düşündürüyor. Bunlar henüz bilinçle doğrudan ilişkilendirilebilmiş şeyler değil. Ama beyin çok sıcak, kuantum olamaz söylemini biraz yumuşatıyor. Bu arada kuantum fiziğinin farklı yorumları konusunda da bir parantez açalım. Çünkü bu konu tam bir bilimsel fantezi bahçesi gibi. Penrose'un objektif çöküş fikri kuantum mekaniğinin bir yorumu aslında. Klasik Kopenhag yorumundan ve popüler çok dünyalı Many Worlds yorumundan farklı. Kozmik ölçekte zaman simetrileri ve termodinamik entropi gibi konular da zihnin doğasına bağlanabiliyor. Örneğin Penrose evrenin düşük entropili başlangıcının zamanın tek yönlü akışını geçmişten geleceğe sağladığını söyler. Ve bu zaman okunun belli bilinç deneyimiyle de bir alakası olabileceğini düşünür. Sonuçta bilinç her an şimdiyi yaşar ve şu an dediğimiz şey de zamanda bir yön tercihidir. Eğer zamanın akışı bir illüzyonsa, yani fizik kuralları aslında geçmiş ve gelecek arasında bir ayrım yapmıyorsa, bizim bilinçli deneyimlerimiz neden tek bir yöne akıyor? İşte bu hala çözülememiş muazzam bir bilmecedir. Kim bilir, belki de Penrose'un aradığı bilinç sırrı ile zamanın oku arasında bir ilişki vardır. Derin bir nefes alalım. Atması bile yoğundu. Kısaca toparlayacak olursak, Penrose diyor ki, insan zihni dijital bilgisayarların sınırlarını aşıyor. Ve bunu mümkün kılan şey fizikteki bir açık kapı. Kuantum mekaniğinde henüz tam olarak anlayamadığımız, belki de yeni bir fizik gerektiren bir süreç. Öyleyse beynimiz bu mekanizmayı kullanarak dijital makinelerin asla ulaşamayacağı düşünce biçimi sergiliyor olabilir. Şimdi büyük resme bakalım. Diyelim ki Penrose haklı ve zihnimiz bir Penrose Gödel bilgisayarı.
algoritmalar ötesi bir sistem. Bu durumda biz insanlar evrendeki çok özel bir olguya sahibiz demektir. Bilinç, evrendeki bilinen fiziksel süreçlerin dışında belki de yeni bir fizik ile açıklanacak bir fenomen olur. Bu gerçekten büyüleyici bir olasılık. Bilinç araştırması yapmak bir bakıma fizikte devrim yapmak anlamına gelebilir. Belki de ileride bilinçle ilgili sorular bizi kuantum mekaniği ile genel göreliğin birleşimi olan bir kuantum kütle çekimi teorisine götürecek. Zihnimizin sırlarını çözmeye çalışırken bir bakacağız ki evrenin en temel sırlarını da çözmüşüz. Penrose'un sezgisi tam olarak bu yönde. Bilincin sırrı çözülmeden fizik tam olarak tamamlanmış sayılmaz. Diğer yandan Penrose'un haksız olma ihtimali de var. Bilinç belki de yeterince karmaşık bir hesaplama süreciyle tamamen açıklanabilir. Sadece henüz yolun başındayız. Yapay zeka alanındaki gelişmeler her geçen gün daha da karmaşık ve insansı davranışlar sergileyen algoritmalar meydana getiriyor. Belki bir gün bir yapay zeka çıkıp göğdelci sorulara da bizim gibi yanıt verecek. Sezgisel görünecek. Eğer o gün gelirse Penrose'un argümanının dayanaksız olduğu anlaşılabilir. Ama eğer o gün gelmezse, yani ne kadar geliştirirsek geliştirelim, yapay zekalar bir takım anlayış konularında eksik kalırsa belki de Penrose hakkıdır diyeceğiz. Her iki durumda da bu soru üzerinde düşünmek bile insanı heyecanlandırıyor. Zihnimiz bir makine mi değil mi? Eğer makine ise demek ki bizler de yeterince çözülüp kopyalanabilir, hatta belki ölümsüz bile olabiliriz. Bilincimizi bilgisayarlara aktararak. Eğer makine değilse daha esrarengiz bir tablo var. Evrende anlam ve idrak yaratabilen biricik sistemleriz. Ve bunu yaparken evrenin hesap kitap tanımayan bir yönünü kullanıyoruz. Belki de bilinç evrenin kendi kendine ayna tutma biçimidir. Algoritmalarla yakalanamayacak kadar derin bir ayna. Son olarak Penrose-Gödel bilgisayarı fikrinin eğlenceli tarafına değinelim. Bu tabir kulağa bilim kurgu gibi gelse de videomuz boyunca gördük ki altında yatan konular gayet bilimsel ve felsefi. Matematiğin sınırları, algoritmaların güçleri ve zayıflıkları, kuantum fiziğinin tuhaflıkları, beynimizin sırtıcı yetenekleri. Hepsi bir araya gelerek bize şunu hatırlatıyor. Kendimizi tam çözdüğümüzü sanıyorsak muhtemelen yanılıyoruz. Zihnimizin doğası belki de hala keşfedemeyeceğimiz diyarlara açılan bir kapı. Peki zaman, bilinç, matematik, tüm bunlar sadece bir illüzyonsa geriye ne kalır? Belki de benlik dediğimiz şey evrenin hesaplanamaz ritmine ayak uyduran bir dansçı gibidir. Bu videodan sonra kendi zihninize belki biraz farklı bir gözle bakacaksınız. Acaba şu an bu cümleleri anlarken beyninizde hiçbir bilgisayarın taklit edemeyeceği bir kıvılcım mı çakıyor? Yoksa ileride yapay zeka sizden daha iyi anlayabilecek mi? Bu büyük soruların cevaplarını henüz bilmiyoruz. Ancak bilim böyle sorularla ilerliyor. Ve biz de merak etmeye devam edeceğiz. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? İnsan zihni algoritmaların ötesinde bir şey mi? Yoksa henüz anlayamadığımız ama hesaplanabilir bir makine mi? Görüşlerinizi ve sorularınızı yorumlarda paylaşın. Eğer bu konular ilginizi çekiyorsa videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evren büyük bir gizem ve biz her yeni soruda o gizeme biraz daha yaklaşıyoruz. Bir sonraki macerada görüşmek üzere, merakla ve bilimle kalın.